20. Çok gergin. Son 10 saniye. 7'de başlıyorum basmaya. 5, 4, 3, 2, 1. Hadi. Saat 2:43. Bugün bilgisayar başındayım. NFT dünyasının en önemli artistlerinden, sanatçılarından bir tanesi. 105 tane eserini yayınlayacak bugün. Saat tam 3'te. Bu Beeple isimli bir sanatçı ve ilk defa bir müzayede evinde NFT'si sergilenen sanatçı. Şu andaki sanırım en yüksek teklif 3 milyon dolar civarında. Daha önce yine bu hafta birkaç gün önce bir eseri ikinci el pazarında, ikinci el pazarı derken NFT ikinci el pazarında 6,6 milyon dolara satıldı. Bugün 105 tane eserini yayınlayacak sadece 1 dolara. Daha önce bu tarz yaptığı bir yine yayında satın alabilenler şu anda 88 bin, işte 90 bin dolarlara bu eserleri tekrar satıyorlar. Dolayısıyla şu anda büyük bir sıra, büyük bir kuyruk var. İnsanlar bekliyor. Genel olarak nasıl gerçekleşeceğini de anlatayım size. Şöyle bir ekranda purchase tuşu aktive olacak saat geldiğinde. İlk basan alabilecek. 60 saniyesi olacak satın almak için. Dolayısıyla geri sayımı bekliyorum bugün sabahtan beri. Umarım edinebileceğim bir tanesini. Edinemedi. Ne olduğunu size söyleyeyim. Herkes aynı anda almaya çalışınca site DDoS saldırısı gibi oldu ve çöktü. Ondan sonra dediler ki ertesi gün biz bu işi çekilişe çevireceğiz. Ah dedim evet çıkacak bu sefer, heyecanlandım, yine tutturacağız galiba falan diye. 12 bin kişilik bir çekiliş yapıldı. 12.500 gibi. Ve tabii ki yine çıkmadı. Üstüne üstlük uykusuz kaldığım için gecelerce üst üste hasta oldum. Ve o işte bu videoya giren birkaç gün ara oldu dolayısıyla. Ve o arada o işlerden alabilenler işte bir tanesini 100 bin dolara sattılar. Dolayısıyla ben o 100 bin doların elimden böyle uçup gittiğini hissettim. Fakat bununla birlikte bu NFT alanı ciddi anlamda hızla gelişen ve hızla değişen, büyük aslında devrimsel nitelikte bir dönüşümün yaşandığı bir şey. O yüzden bunu sizle paylaşmanın çok ilginç olacağını düşünüyorum. Bugün birazcık onu konuşuyor olacağız. Peki bu kadar anlattığın NFT ne? NFT teknolojisi aslında sanat ve blok zincir teknolojisinin birleştiği yer gibi düşünebileceğiniz bir şey. Burayı şöyle hayal edebilirsiniz. Mesela bir elektronik sanatçısınız. Çok güzel işte 3 boyutlu modellerden filmler, kısa filmler, looplar üretiyorsunuz veya fotoğraf çekiyorsunuz. Fotoğraf sanatçısınız. Neyse, bunu geçmişte satmaya çalıştığınızda temelde iki problemle karşılaşıyordunuz. Birincisi, eserinizi sınırlı sayıda hale getirmek çok zordu. Birine sattığınız zaman biri bunu sonsuz kere kopyalayıp sağa sola koyabiliyordu. Dolayısıyla eserinize değer biçmek zor hale geliyordu çünkü az sayıda değildi. İkincisi, bir ürettiğiniz eseri ilk sizin ürettiğinizi kanıtlamak hayli güçtü. Burada NFT teknolojisi devreye giriyor. NFT teknolojisi blockchain, Ethereum blockchain üzerinden çalışıyor. Ve şöyle çalışıyor. Tabii size baştan blockchain'in tamamını anlatmak gibi bir şansım yok. Ama blok zincir sistemleri şöyle çalışıyor. Sistemdeki bütün işlemleri ledger denen bir deftere kaydediyor. Ve bu defteri sistemi kullanan bütün makineler, bilgisayarlar neyse görebiliyor. O yüzden de buna dağıtık sistemler deniyor. Ve bu şekilde güveni sağlıyor. Herkes zaten bütün işlem geçmişini görebildiği için ne olup bittiğini biliyor ve sisteme güveniyor. Burada sanat nerede giriyor işin içine? Artık bugün bu sanat ve blok zincirin kesişiminde olan platformlar sayesinde sanat eserlerinizi mint edebiliyorsunuz. Nedir mint etmek? İşte bir darphane jargonu aslında ve bir bozuk para yapmak anlamına geliyor ya da para yapmak anlamına geliyor. Burada da blok zincirin bir bloğu haline getiriyor. Siz kendi yaptığınız kısa filminizi blok zincirin bir parçası haline getirebiliyorsunuz. Ne sağlıyor bu size? Bu size bu eseri sizin ürettiğinizi bir kere reddedilmez biçimde kanıtlamayı sağlıyor. Çünkü daha sonra işte başkası bir şey ürettiğinde bunun üstüne bir blok daha neyse. Ve biz geriye dönüp baktığımızda biliyoruz ki mesela bu eseri işte atıyorum Gökberk üretmiş ve bunun üstüne ayrıca kaç edisyon olduğunu da belirleyebiliyorum. Mesela bu eserden ben bir tane satmak istiyorum. Bu eserden ben 100 tane satmak istiyorum. Neyse bunu ilk başta belirliyorum. Daha sonrasında da bu sayı sınırlı kalıyor. Dolayısıyla ben eserimde hem sınırlılığı sağlamış oluyorum hem de inkar edilmez biçimde benim olduğunu kanıtlayabilmiş oluyorum.
Bu hakikaten dijital sanatla uğraşan insanlar için devrimsel nitelikte. Ama tabii siz diye olabilirsiniz ki ben dijital sanatçı değilim, anlattığın ilginç güzel ama bende ne alakası var? Alakası var çünkü şöyle, siz tamam sanatçı olmayabilirsiniz ama aynı şekilde koleksiyoncu olmanızın da hiçbir engel yok. Bu platformlar çok hızlı büyüyen platformlar ve hakikaten çok hızlı gelişmeler oluyor. Mesela zamanında bir Nyan Cat vardı, hatırlıyor musunuz? Böyle bir nyan dolanan bir kedi vardı. O kedi çok kısa bir zaman önce 600 bin dolara satıldı. Bu tabi demek değil ki yani her GIF üretebilen burada satış yapar. Birazcık o yüzden ne oluyor, platformlar neler ve neler satılıyor, nasıl işliyor onu göstereyim istiyorum. Tabi birden çok platform var, işte Super Rare var, Rarible var, Maker's Place var vesaire vesaire, Nifty Gateway var. Ama ben bugün Maker's Place'ten bahsedeceğim. Zaten hepsi aşağı yukarı aynı formatta çalışıyor. Bu gördüğünüz Maker's Place'in ana sayfası. Ana sayfanın en üstünde bir banner var. Bu banner'da sitenin o dönem en çok ön plana çıkarmak istediği işi görüyorsunuz. Bu kısa bir zaman önce size bahsetmiş olduğum Beeple'ın işi vardı. Bugün itibariyle değişmiş Along the Rails diye Lucas Zanotto ve Rock'ın işbirliğiyle yaptığı bir iş var. Onu da kısaca açtım hemen bakabilelim diye. Burada ne görüyoruz? Burada herhangi bir işi almak istediğimizde ya da incelemek istediğimizde göreceğimiz sayfayı görüyoruz. Önce bir işi görelim. Burada gördüğünüz şey, satın alacağınız şey aslında budur. Daha tabii yüksek kaliteli olarak satın alıyorsunuz ama bu bir devamlı görsel, yani bir loop dedikleri şeyden. Bir edisyon olduğunu burada görüyoruz. Burada yapan insanı görüyoruz. İşte beğenilmiş, yorum almış vesaire, bunları görüyoruz. Şurada gördüğünüz geri sayım bu eserin ne zaman sahibine kavuşacağını gösteriyor. Açık arttırma usulü satılıyor bu işler. Şu andaki en yüksek teklif 2.97 Ethereum, yani bugünün fiyatıyla 5359 dolar gibi görünüyor. Siteye ilk baktığınızda göreceğiniz şeyler bunlar. Buradan da bahsettiğim gibi blok zincir üzerinden her şeyi takip edebileceğiniz, işte kim yapmış, nerede yaratmış, kaç edisyon olduğunu burada da takip edebiliyorsunuz. Oradan o bilgilere ulaşmak mümkün. Aşağıda bu tekliflerin verildiği geçmişi görebiliyorsunuz. Kim ne kadar vermiş. Son anlara doğru tabii haliyle kızışıyor. Her açık arttırmada olduğu gibi bunlarda. Biraz daha devam edelim. Burası tabii çok görsel, yoğun bir site. Ben de size sevdiğim bir sanatçıyı göstermek istiyorum şimdi. Aynı zamanda benim çok sevdiğim de bir arkadaşım. O yüzden paylaşmak istiyorum çünkü hakikaten güzel işleri. Sitenin de önemlice sanatçılarından bir tanesi. Mesela bu onun işlerinden biri, Murat Saygıner. Star Child işini görüyorsunuz. 12 edisyon bu. Gördüğünüz gibi sitede işler eğer durağan, yani still dedikleri fotoğrafımsı işlerden değilse videolar genelde loop halinde oluyor ki bunları devamlı, yani sürekli olarak oynatabilin. Bunları birçok mecrada artık hayatımızda daha fazla tabii ekran var. Sadece telefonlarımız değil, evimizdeki televizyonlarımız, hatta artık bu daha elektronik çerçevelerde de sergileyebileceğimiz çok fazla ekran olduğu için bunları evinizde alıp eğer isterseniz sergilemeniz de mümkün. Keza mesela sırf bu iş için ayrılmış, bu iş için yapılmış televizyonlar ortaya çıktı. Samsung'un Frame diye bir televizyonu var. Orada kapalı olduğunda televizyon aynı bir tablo gibi sahip olduğunuz dijital sanat eserlerini üzerinde sergileyebiliyorsunuz. Gerçekten güzel bir televizyon. Size biraz daha bakalım istiyorum çünkü gerçekten güzel işler olduğunu göstermek istiyorum size. Biraz daha fütüristik şeyler oluyor buralarda sergilenen. Tabii tüm bu güzelliğinin yanında NFT işiyle uğraşanların kafasını meşgul eden başka bir yanı daha var. O birazcık daha negatif bir yanı. Bu işin ciddi çevresel etkileri olabileceği yazılıp çiziliyor. Bir NFT'nin transferinin, işte bir eserin mint edilmesinin, yani bir blockchain'in bir parçası haline gelmesinin ciddi çevresel etkileri olabileceği yazılıp çiziliyor. Bununla ilgili bu işte uğraşanlar hala çalışıyorlar. Henüz daha bir çözüm benim bildiğim kadarıyla yok. İşin daha ne kadar ciddi bir etkisi olup olmadığı da tartışılıyor. Ama bu topluluğun dikkatinde olan ve insanların toparlamak için uğraştığı, düzeltmek için uğraştığı konulardan bir tanesi. Özellikle Ethereum 2.0 denen teknolojiyle birlikte bunun da birazcık daha hafiflemesi bekleniyor. Bu sitede gördüğünüz şeyler nedir ve insanlar bunu peki niye satın alıyorlar? Aslında koleksiyon yapmak tabii birçok insanın yaptığı bir şey. Hepimiz işte Pokemon kartından ne bileyim ben peçetelere, mendillere, birçok şeyin koleksiyonunu yapıldı. Pullar keza çok meşhurdu bir dönem. Bu da birazcık öyle bir şey. Onların
aksine ama yani onlardan farklı olarak burada aldığınız şeyi evinizde çok daha rahat sergileyebiliyorsunuz. Bence bir pul koleksiyonundan görsel olarak çok daha güzel. Onun ötesinde bu NFT teknolojisinin yarattığı bir güzellik ki bence diğer sanat alanlarında çalışan insanların sahip olmadığı bir güzellik. Bu işlerden bir tanesi satıldığı durumda, mesela bir sanatçıdan bir iş aldınız koleksiyoncu olarak, ondan sonra da onu başka bir koleksiyoncuya sattınız. İkinciye sattığınız işlerden sanatçılar %11 pay alıyorlar. Bu diğer alanlarda olmayan, mesela bir galeride tablo sattığınızda olmayan bir şey. Her eseriniz satıldığında, yani başka bir koleksiyoncu sattığında bundan size bir pay geliyor. Ayrıca bütün bu platformlara dair daha geniş bir fikir verebilecek Crypto Art Pulse diye bir site var. Onu da aşağıya yazacağım. Orada da hangi platformda ne satılmış, ne kadar satılmış, böyle genel bir resmi görmek isterseniz oradan her şeyi takip etmek mümkün. Ama tabii ki yine yapılabilecek en iyi şey bu işte başta gelen 1-2 siteye, ki onları da aşağı yazarım. Biraz girip kurcalamak, ilginizi ne çeker ne çekmez, belki de siz de ufak tefek eser almak istersiniz. Çünkü her şey aynı fiyatta satılmıyor. Daha ulaşılabilir fiyatlarda olan, yani binlerce dolar olmayan eserler de var. Keza belki de paranız var ve hakikaten de bu işe para vermek istiyorsunuz. Güzel bir eser gördünüz, hoşunuza gitti, almak istiyorsunuz. Buralarda biraz gezinmek lazım. Çünkü gerçekten çok güzel işler var. Bu videoyu dijital sanatla uğraşanlar, güzel şeyleri görmeyi, biriktirmeyi, toparlamayı sevenler için yaptım. Aynı zamanda kripto paralar, işte blok zincirler, bu konuları da merak ediyorsanız bence ilginizi çekecektir. Bu alanlara ilgi duyup da bu konularda soru sormak isteyeniniz varsa aşağıya yazabilirsiniz. Elimden geldiğince, aklım yettiğince, dilim döndüğünce cevap vermeye çalışırım. Yavaş yavaş bir videoyu kapayacağım. Siz de o arada diğer videolara bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.